Herkese selam. Bugün Balkan turumuzun ikinci durağındayız. Sakin ve huzurlu Ohrid'den ayrılıp rotayı kaosun ve rengin başkenti olan Tiran'a kırıyoruz. Evet, Arnavutluğa geçeceğiz ama oraya geçmek için taksi arıyoruz. Taksi bulamıyoruz. Burası da Ohrid Gölü dünkü. Otobüsle yaklaşık 3-4 saatlik bir yolumuz var ama ben Balkan soğuğuna hazır olduğum için tam 3 kat giyindim. Biraz uyku, biraz şımarıklık derken sınıra geliyoruz. Pasaport kontrolü o kadar uzun sürdü ki biz kendi aramızda acaba bizi içeri mi almayacaklar diye bir panik yapmadık değil açıkçası. Hayır yani bu kadar yolu gelmişiz, kapıdan mı döneceğiz? Şaka şaka. Sonunda Arnavutluk topraklarındayız. Tiran otogarından merkeze ulaştığımızda bizi heybetli İskender Bey heykeli karşılıyor tabii ki. Hemen ardından Saat Kulesi'ne tırmanıp şehre bir üstten bakıyoruz. Evet arkadaşlar, biz sıradaki istasyonumuza geldik. Şu an Arnavutluk Tiran bölgesinde. Tabii ki ilk durak Saat Kulesi. İzmir'den geldiğimiz için kaçmazdı. Zaafımız da Saat Kulesi. Tabii ki. Yani keşfediyoruz ufaktan. Şimdi çıkacağız. Evet. Sırayı bekleyeceğiz sanırım. Sıra var. Öyle mi? Ha evet, insanlar varmış biraz. Sıkıntı yok, bekleriz. Acelemiz yok. Burada bir cami de var arkadaşlar. Bu arada araştırdım. Ülkenin %70'i Müslüman nüfusa sahip. Bu bilgi beni şaşırttı. Ya Balkan bölgesinde Müslümanlığı yaşadıklarını biliyordum ama bu kadar da %70 gibi bir ciddi oran beklememiştim. Bakalım, beraber keşfedeceğiz işte. İzleyin, görün. İzlemezseniz göremezsiniz. Dedi. Haklı. Aufgelöst, welche Probleme es alles gibt, irgendwann weg. Nur spannend, die Demos wieder. Camiye böyle girişler de var bu arada. Dipnot, önceki teleferik videosundan hatırlarsınız, benim yükseklik korkum vardı. Bu arada benim yükseklik korkum var. Oha, daha ne kadar yükseğiz yani. Kendimden geçeceğim. Ama yine o tarz bir şey yapacağız. Yani bing 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 yapacak bir şey yok. Giriş yapacağız şimdi ufaktan. Ödemeyle giriliyor sanırım. Bir ne kadar olduğunu öğrenip girelim. Çıkış için biraz mücadele etmemiz gerekti. Çünkü o kadar da açık ki merdivenler. Biz çıkmaya çalışırken birileri inmeye çalışınca başarılı olamadık. Öyle yine teleferik videosu gibi yükseklik korkumla cebelleşmeli bir an. Bak düşme sakın, vallaha çok kötü düşer. Yoruldum. Birbirimize yol vere vere geldik. Ah, meydan. Bak, terasta oturma alanları var. Çok garip. Evet. Yorulduk. Adam da öyle yanımdaki. Yanıma gelemedi. Ve bu arada yüksek. Tam aşağı bakamıyorum. Yani şehri tepeden izlemek. Tam önümüzde bir cami. Az önce aşağıdan çektiğimiz. Yan tarafında da öyle yine dağ manzaralı bol bol. Güzel. Çıkışımız çok fena değil miydi ama? Zar zor geldik. Biraz zordu. Olsun. Dayanışma olmasa, birbirimize yol vermesek hiç çıkamayacaktık herhalde. Tabii karıştı. Evet. Aslında kadının ayarlaması Yönlendirmesi lazım. Bu da Doğru. yorulmuştur. Evet. Abla sadece sorry demekle yetindi. O yüzden dağlara zoom yapalım anam. Biz daha iyisini gördük Ohrid'de ama falan. Yandaki binanın yükseklik peki. Şaka mı? Biz bu kadar tepedeyiz, hala yüksek. Bizim Türkiye'deki saat kulelerine neden çıkılmıyor ya? Çanakkale'dekine de çıkılmıyordu. İzmir'dekine de çıkılmıyor. Sağlam değil belki. Bir de kapasite falan meselesi belki. Şuradaki çok tanıdık geliyor bu arada şu nedense. Evet değil mi? Çok görünümden bir yapı. Belki. Aşağıda böyle sürekli turist grupları akın akın. Abla da bize şey sordu. Are you Turkish? Yes, yes. We are. Yani ne kadar çok geliyorsa buraya da anlıyorlar artık ufak tefek kelimelerden bile. Ama Makedonya'ya kıyasla daha az Türk'le karşılaştık. En azından şu an için. Orada adım başıydı. Şu devasa mozaik tabloyu görüyor musunuz? İşte o Ulusal Tarih Müzesi'nin gururu. Ama güzel. Tam Balkan Traditional. Bu taraftan gidelim dedik de aynen çok bir şey yokmuş. Giriliyor mu, baktın mı? Kapıyı zorladım, açılmadı arkadaş. Bu kapı açılıyor mu?
Yok, başaramıyorum. Mecbur geldiğimiz yerden ineceğiz. İnelim mi? Olur. Yani bu kadar aslında burası. Şey gibi geldik gördük. Ne oldu şimdi? Çok beğendim terasını. Şurada kuşlar var. Geziyor insanlar. Aşağıdan bize bakanlar var. Yukarı inceliyor. Acaba çıksak mı çıkmasak mı? Çıkın çıkın görün bence gelmişken. Çökmesek bari ya. Çok kalabalık oldu burası. Saçmalama. 1000 yıllık şey. Bizim şansımıza. Kule merdivenlerinden inerken buralar biraz kirli mi, kuşlar mı pislemiş ne demeye kalmadan evet doğru görüyorsunuz. Arnavutluk kuşları beni çok sevdi. Sadece merdivenlere değil kafama da imzalarını bıraktılar. Aşağıya bakınca şöyle ellerimize de dezenfektan sıkacağız sanırım. Ne anlatıyorsun Zeynep, ne anlatıyorsun? Şimdi ben seni yukarıdan gördüm. Sen bir şeyler anlatıyordun orada. Biriyle bir şey konuşuyordun. Ne konuşuyordun? Ya adam çocuğuyla inerken tatlılardı. İşte kardan bana gülümsedi, dedi ki işte ellerim kirlendi falan. Ben dedim aşağıda dezenfektan var. Hani normal dedim, yani it's normal. It's normal bitch. İşte o yüzden çıkışta böyle ellere dezenfektan bir şeyler. Tamam. Bu heykel ise meçhul asker heykeli diye geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Arnavut askerleri anısına yapılmış. Meydanın ortasındaki atlı heykel İskender Bey. Yani buranın en ikonik şeylerinden bir tanesi diyerekten. Burada Ethem Camii, arkasında Saat Kulesi. Aslında şehrin birçok ünlü şeyi burada aynı meydanda toplanmış gibi. Başka da bir şey yok peki. Yeter. Öyle mi diyorsun? Gelmeyin mi diyorsun? Opera salonuymuş şurası. Zeynep'te ne dinleyen bilgiyi Evet. size sattım. Çok geldim. Yes. Az önce çıktığımız yerde şura arkadaşlar. Bunun tepesi. Oradayken hiç böyle durmuyordu. Böyle meydanda biraz yürümek. Bizim kızı kaybettim ben yine ya. Nereye kaçtı bu? Böyle tatlı Luna Park vibe'ımsı bir şey var. Arkada bir kilise. Sanırım şurada anladığım kadarıyla sanırsam ki tiyatro sahnesi diye düşünüyorum. Sen nereye gittin? Buraya geliyorduk. Kaybolmamamız lazım. Şarjım bitti. Kaybolmuş bizim kız. Şarjını da bitirmiş. Neyse ki buldu beni meydanda. Bizim mekandayız, konumdayız. Şurayı çekmek istiyormuş. Ben de geldim, ben de video alayım bari dedim. O çekim yaparken. Burası belediye gibi bir şey sanırım. Ministra yazıyor mu? Oh no! Tamam gir, sıkıntı yok, ben ayarlarım ona göre. Tiran gerçekten bir zıtlıklar şehri. Bir yanda opera binası, diğer yanda rengarenk bakanlıklar. Tiran aslında beklediğimden çok daha sıcakkanlı çıktı. Bunu anladığım zirve noktada bir tane adamın Türk olduğumu öğrendikten sonra benim alnımı öpmesiyle oldu. Bolca da bisikletli var bu arada. Bolca turist. Aman aman kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Wow falan. Opera. Evet, artık ufaktan daha merkezi bir yerlere falan gidelim. Burada bekleyen biri var beni. Klasik mimarili binalar, Tiran Belediye binası ve yanındaki bakanlıkları görüyorsunuz. Hayat akıyor burada. Burası az önce terasında bahçe gördüğümüz bina. Bu arada gerçekten trafik var, ona ben de şaşırdım. Çok güzel duruyor. Meydanın kalabalığından biraz sıyrılıp arka taraflara doğru geçiyoruz. Zeynep bir şeyler peşinde, hadi bakalım. Gidiyoruz. Koşuyor bir de, bak. Ama bu şarkı şimdi beni de çeker yani yanına. Çok severim bu şarkıyı. Şöyle bir yoldayız. Bir sokak sanatçısıyla karşılaşıp biraz keyifli dakikalar geçiriyoruz. Peki çarşının ortasında neden musalla taşı gibi bunu koyduk?
Burada bir heykel var, Alex Buda diye. Altında sadece akademik yazıyor. Benim gelecekten beklentim akademik. Yeah. Şimdi bir tane tatlıcıya geldik. Zeynep böyle cheesecake. Ben ekler ama tarif ederken kıza big ekler dedim. O da güldü. Garip yandı. 1440 lek. Ay İngilizce konuşacak. Lek. Havalara girdim. Türkçe'de ne deniliyor? Magnet tezgahlarına bir bakıyorsunuz. Sanki sadece hediyelik eşya değil de milli bir gurur sergisi. Arnavutlar milli değerlerine, o çift başlı kartallarına inanılmaz bağlılar. Her dükkanda, her köşede bu aidiyeti hissediyorsunuz. Adamlar kimliklerini her yere nakış gibi işlemişler diyebilirim. Bu beni etkiledi. Kırmızı benim en sevdiğim renk arkadaşlar ve bu ülke komple kırmızı, kıpkırmızı. Şöyle de bir alan var o heykellerin bulunduğu yer. Şurada da şöyle normal gündelik yaşamın içinde bile böyle büstler vesaire mevcut. Değişik değişik bir şeyler yapmışlar işte. Bu arada şuradaki bina var ya mavili, hani daha önceden bir şeye benzetiyorum dediğim. Videolardan baktım, ön taraftan kafaya benziyor. Sanki bir kafa. Şimdi meydana çıkacağız ya, bak dikkatli şey yaparsın. Bak surata benzemiyor mu şu binanın şeyi? Buraya doğru bakıyor. Meğer adamlar milli kahramanları İskender Bey'in profilini koca bir binaya işlemişler. Yani Tiran'da binalar bile size bakıyor. Şaka gibi. Çok turist anneciğim, bu ne? Bitmiyor, akın akın. Makedonya'da bu kadar kalabalık grup yoktu. Halka karıştık. Ne? Sanki kral bir şeyin değil. Ne olsa çıkardı bence. Yay. Şehrin görmediğimiz taraflarına yönelerek kendimizi Ruga Kemal Stafa'ya atıyoruz. Burası Tiran'ın gerçek ruhunu hissedebileceğiniz, mahalle kültürünün yaşadığı o eski caddelerden birisi. Böyle otobüs durakları var şurada. Hemen yanında bir Peşme. De şöyle bir yola giriyoruz. Yolumuz yol değil ama nasıl güzel. Şöyle tur otobüsleri var. Üstü açık şekilde şehrin birçok yerini gezdiriyorlar. Buranın da trafiği varmış bu arada şimdi. Yok, denemez. Oturduğumuzdan beri zor kornalar şeyler. Evet, yine bu. Evet, sanırım her yerinden gözüküyor. Arkandaki okul otobüsüymüş. Şehir hayatını şöyle bir çekeyim dedim. Burada yine bir duvar resmi. Çok tatlı. Böyle. Güzel, hoş. Hatta şurada da var bir abla. İnsanlar bekliyor. Işıklar, saygı, huzur. Çok huzur. Çok huzur değil de evet. Neyini içiyorsun? Mineralli Benim su. normal alamadığım su değil mi? Mineralli su. Yani yurt dışının kaçınılmaz bir şeyi. Fena değil, yine limonlu sudan iyi. Evet, dün akşamki fenaydı. Gel kız buraya. Biraz da Arnavut dilinin garipliğinden bahsedelim mi? Ne dersin? Evet, garipler, kaba. Evet, Ama yani bayağı sanki... Almancadan hallice gibi geldi böyle. Evet. Makedonya ile alakası yok. Onlar da kaba da yine de. Onlar da kaba ama evet bir şekilde. Onlar biraz daha Alman şeyine baksana. Yazılar falan da. Evet. Bayağı o şekilde. Dayım bize nasıl bakıyor? Çok dikkat çekiyoruz, gidelim. Biraz otomatik portakaldan hallice gibi geldi. Hemen ilerisi birazdan bizi o meşhur Yeni Pazar'ın renkli dünyasına çıkaracak. Şehrin her caddesi ayrı bir hikaye anlatıyor resmen. Biraz üst caddeler, sokaklar, gezinti. Grand Bazaar. Ne bu? Olur. Evet. Şuranın yansıması peki. Üstteki camlar. Böyle bir alan gördük. Alman Kültür Haftası yazıyor. Yani Arnavutluğa gelmiştik ama biraz kafa karıştırıcı oldu. Etkinlikler, bir şeyler. Yine magnetlerin arasında. Takı. Takıymış, pardon.
tak takıştır. Yerdeki şu detay beni anlık çocukluğuma götürdü. Oynamak isterdim ama gezmeye enerji kalsın. Albanian wine. Biraz da bu taraflardan çekelim. Biraz da böyle bu Yunan şeyinden fırlama. Yunan şeyi ne ya? Yunan olsun. Öyle caddelerde falan Türk isimleri var. Refik Toptani. Ve işte o dev yapı. Tabak Köprüsü'nün hemen yakınlarında yükselen Namazgah Camii. Burası bittiğinde Balkanların en büyük camisi olarak anılmaya başlamış. 4 minaresiyle şehrin her yerinden görünüyor. Ama asıl olay eski tarihi köprüyle yakın mesafede bulunmalarından kaynaklı. O eski yeni zıtlığı oluyor beni etkileyen şey. Tiran'da her adımda böyle bir sürprizle karşılaşmak mümkün aslında. Tabakhaneye gidiyoruz diye sana tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun demek isterdim ama çok kötü olduğu için demiyorum. Bu mu sadece? Gel. Zeynep'in şey, bu mu? Burasıymış zaten. Yani çok da bir şey değilmiş arkadaşlar. Ama bir üstünden geçelim şöyle bence. Geç de rahatla. Geç. Bak. Benim ilgi seviyesi. Köprüden geçer geçmez şöyle bir dağ tepesi gözüküyor bu arada. Alt taraf böyle. Bir daha geçeyim, bu sefer yanından geçeyim o zaman köprünün. Ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Beklediği yer Zeynep'in. Bak nasıl bekliyor. Aç ve öfkeli. Midem ağrıyor. Geçtim tabakhaneden. Gidebiliriz. İyi yapmışsın. Burada böyle. Hazır yeri gelmişken arkadaşlar. Buranın para birimi leke diye geçiyor. Daha doğrusu lek diye okunuyor. Ama leke. Biz ilk duyduğumuzdan beri nasıl yani oluyor? Euro mesela 96 şeyinde. Oo çok kötü açı. Yürüyoruz. Ne yapayım? Dur o zaman da. Ama hayat kalitesi demek ki çok iyi ki insanların bunu yargılamıyorlar bence. Evet. Çünkü mesela euron varsa burada Kralsın. 100 hani Türkiye'de düşün 100 TL. Doğru. 1 euro 100 TL. Euron varsa buraya geliyorsan çok iyi. Bayağı değerlendi değil mi? Biz bozdurduk. Tabii. Ve Yani yetti yani birçok şeye. yanlışlıkla otobüste bozdum ilk. Neredeyse tatlımı, yemeğin falan hepsi karşıladı, öyle söyleyeyim Aynen. yani. O yüzden ama zaten belli. Hani gelen kesimler o arabalar Fakir falan. falan. İyi yani. Şaka. Ama tabii biz merkezdeyiz. Hani her Doğru, biz ülkede Tiran'dayız. merkezde. Peki Tiran bende nasıl bir iz bıraktı? Açıkçası beklediğimden çok daha kaotik bir şehirle karşılaştığımı söyleyebilirim. O karmaşa, gürültü ve hız zaman zaman beni biraz yordu. Ama her şeye rağmen bambaşka bir kültürü yerinde görmek, o zıtlıklara tanık olmak kesinlikle güzel bir deneyimdi. Belki Tiran benim favori şehrim olmayacak ama bu sahneleri de kolay kolay unutamayacağım. Dönüş yolunda şoför abinin Türk olduğumuzu öğrenip Sibel Can'dan padişahı patlatmasıysa bu yorgunluğun üzerine en güzel cila oldu. Koca otobüste Sibel Can padişah eşliğinde dönüyoruz. Ve işte Üsküp'teki evimize ulaştık. Burası Tiran'ın o gürültüsünden sonra bana ilaç gibi geldi. Şuradaki kitaplar çok ilgimi çekti. Özellikle Jules Verne, Manidar, Alexander Dumas'dan Monte Cristo Kontu var. Böyle bir şey var. Burada Kur'an var. İspanyolca. İspanyolca Kur'an'ın burada ne işi var peki? Öyle tatlı bir yerdeyiz bu akşam. Videoyu bu huzurlu ışıkla kapatıyorum. Çünkü Tiran'ın kaosundan sonra bu sessizliğe biraz da olsa ihtiyacım vardı. Sıradaki videoda ise Heykeller Şehri denilen Üsküp'ü gezeceğiz birlikte. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.